bir cismi harekete geçiren, hareket edeni ise durduran, cisimlerin yönünde, şeklinde, doğrultusunda değişiklikler yapabilen etkileri bizler kuvvet olarak tanımlıyoruz. Kuvvet, dinamometre ile ölçülür. Dinamometrede gözlemlediğimiz değer, yani dinamometredeki yayın uzama miktarı, uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. Kuvvetin birimi, ünlü doğa felsefecisi Isaac Newton'a yapılan atıf sebebiyle Newton olarak belirlenmiştir. Newton, kendisine yapılan bu atfı sonuna kadar hak etmektedir. Çünkü kendisi, bilimin en önemli dönüm noktası çalışmalarından birisi olan doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri, yani kısa ve orijinal ismiyle Principia adlı eserinde günümüze damgasını vuran 3 hareket yasasını ve evrensel çekim yasasını anlatmıştır. Bu eseri ortaya koyma hikayesi oldukça ilgi çekicidir. Ünlü fizikçi Edmund Halley, 1684'te ünlü evrensel çekim yasası, yani namı diğer ters kare yasası hakkında görüş almak için Newton'un yanına uğradığında, Newton bu problemi çoktan çözdüğünü ancak şu anda kağıtlara ulaşamayacağını söylediğinde çok şaşırmıştır. Gerek Halley'in cesaretlendirmesi, gerekse Newton'un bu işin üstüne düşmesiyle o ünlü eser Principia 1687'de basılmış ve 3 hareket yasası ile evrensel çekim yasası Newton tarafından izah edilmiştir. Akademi, Francis Willoughby'nin Balıkların Doğal Tarihi Üzerine isimli eserine yüklüce bir para ödemişti. Kitabın baskı maliyetini üstlenen Halley'e ise ödeme bu kitapların nüshaları ile gerçekleştirilmişti. Bu 3 hareket yasasına kısaca bakacak olur isek, ilk yasa eylemsizlik yasası olarak isimlendirilmektedir. Bu yasaya göre bir cismin üzerine etken net kuvvet 0 ise cisim duruyor ise durmaya, hareket halinde ise sabit hızla hareketine devam eder. İkinci yasa ise temel yasa olarak bilinir ve bir cisme bir kuvvet uygulanır ise o cismin hızının değişeceğini, yani ivmeleneceğini belirtir. Üçüncü yasa ise etki-tepki prensibi olarak adlandırılır. Bir cisim, bir yüzeye bir etki kuvveti uyguladığında, yüzey de cisme şiddet olarak aynı büyüklükte, aynı doğrultulu fakat zıt yönlü bir tepki kuvveti uygular. Son olarak evrensel çekim yasası ise evrendeki bütün cisimlerin birbirlerinin çektiklerini ve uygulanan kütle çekim miktarının cisimlerin kütlesiyle doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu söyler. Newton, evrensel çekim yasasını izah etmek için ise bir düşünce deneyinden yararlanmıştır. Bu düşünce deneyinde dünyanın yüksek bir noktasına konulan bir toptan atılacak gülle, eğer düşük bir hızda atılırsa kütle çekiminden dolayı bir süre sonra dünyaya düşeceğini söyler. Eğer bu gülle çok büyük bir hızda ateşlenir ise bu sefer de kütle çekimini yenen gülle uzay boşluğunda kaybolacaktır. Ancak gülle belirlenen ideal bir hızla atılırsa kütle çekiminin etkisiyle tıpkı ay gibi yörüngesinde dolanmaya başlayacaktır. Oldukça yaratıcı bir fikir değil mi? Isaac Newton, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yoğunlaştığı çalışmalarını Halley'in de katkılarıyla sonuçlandırmış ve günümüzde bilimin ve insan düşüncesinin çok uzaklara ulaşabilmesini sağlamıştır. Ortaya koyduğu eserler ve çalışmalar, saatlerce çalışmasına, hatta çoğu zaman yemek yemeyi bile unutmasına gerçekten de değmiş dedirtiyor. Bilime gösterdiğin fedakarlıklara çok teşekkürler Newton.